önümüzdeki Fransız bayrakları indirilsin. Yerine İspanyol bayrağı dikilsin Teğmen. Artık resmi olarak François'nın buyruğundan çıkmış durumdayız. Emredersiniz Ömer Ali. Sen git mürettebatı hazır et. Ben de bir gırtlağımı satıp geleceğim hadi. Venedik. O kadar güzelsin ki. Keşke Liguria yerine burada doğsaymışım diyorum bazen. Barbarossa! Venedik'te seni göreceğimi hiç düşünmezdim. Ama itiraf edeyim etkili bir giriş oldu. Ha? Tevekkeli değil. Eceli gelen köpek cami duvarına edermiş. O zaman Tanrı benden yana. Etraf kilise dolu çünkü. Güzel. O vakit ben de kafanı kopartıp kilise bahçesine gömeceğim. Görelim bakalım. Rongar! Yemeğim nerede kaldı Marcella? İçki getir bana Marcella, içki bitti. Patlamayın be. Getiriyorum. Ah be Hayrettin ah. Neredesin sen ya? Geçen sefer sadece su içip giden herif. Bak yine geldi. Gösteririm şimdi ona ben. Yine bu gece de su mu içeceksiniz sinyor? Ah yine bu gece de su mu içeceksiniz senyor? Ya insan bir önce ismini söyler, bir hoş geldiniz der. Kızım senin ismin ne? Marcela. Ha Marsilya. Vallahi ben çok açım. Hadi bana bir yemek getir be. Marsilya değil sinyor. Marcela. Ya işte Marsilya da güzel isim. Aa. Pekala. Nasıl bir şey yemek istersiniz? Vallahi yani içinde et olsun da ne olursa olsun. Hadi vallahi çok açım. Hemen getiriyorum sinyor. Burnuma parfüm kokuları geliyor. Hayırdır? Yoksa o kokos François'nın yanından mı geliyorsun? Seni nasıl buldum sanıyorsun? Yerime geçmeye bu kadar hevesli olduğunu bilmiyordum. Ben satılık değilim. Benim kılıcım sadece Müslümanların hizmetinde. Deryadayken çok elimden kaçtı. Ama karada kurtuluşun yok. Sen kimsin? Çekil önünden Rodos Şebeği. Kafir de olsa kılıçsız birini öldürmem.
Gene de sen bilirsin. Bitir işini Godfrey. Bitir. Acele et Godfrey. Amiral! Godfrey. Acele et. Görüşeceğiz Barbaros'a. Görüşeceğiz. Korkak herif. Ama haramzadeler de ne güzel yapıyor bu yemeği be. Baksana şuna. Haşlamayı yiyince nasıl da geviş getiren sığıra döndü. Bence şimdi söylemenin tam zamanı. Bence de. Yemeği beğendiniz mi sinyor? Güzeldi, güzeldi. Sen mi yaptın? Ben yaptım. Beğenmenize sevindim. Zaten ben sizin salyangoz haşlamasına bayılacağınızı tahmin etmiştim. Salyangoz mu? Evet. Ne oldu sinyor? Yoksa yemek midenizi mi bozdu? Müslümana da o salyangoz yedirilir. Ama ben sizin Müslüman olduğunuzu nereden bilebilirdim ki? Yani alnınızda yazmıyor ki. Sırf huzurluğuna yapmadıysan ben de aydın değilim. Demek isminiz Aydın. Pekala Aydın. Sana yalan söylemeyeceğim. Evet, senden hoşlaşmadığım için muzurluk yaptım. Ama endişe etmene gerek yok. Yediğin şey salyangoz değildi. Kuzu yarısıydı. Sizin yediğiniz türden. Vallahi mı? Bana inanmıyorsan içerideki Müslüman denizcilere sor. Tavernamızın en pahalı yemeğidir o. Hadi. Sökül bakalım 5 florin. Al. Al ama sana da hakkımı helal etmiyorum. O ne demek? Haram zıkkım olsun demek. Yine anlamadım ama neyse. İyi akşamlar sinyor. Afiyet olsun. Hayrettin. Öldüm dirildim. Aydın. Fransa kralıyla görüştüm. Daha sonra Andradorya şeytanıyla faça façaya geldik. Ne yaptın? Sonra? Destur. Be bey baba sen de bir zahmet önüne bak. Aydın. Hayrettin. Derviş. Allahu Ekber. Allah'ın işine bak. Hayrettin'im.
Ay canına yandım. Sen Venedik Ağa. Niye olmayacakmışım evladım? Cezayir'den ayrılırken ne demiştim ben size? İlmimi, irfanımı arttırmak için ilim Çin'de de olsa gidip alınız hadis-i şerifini yerine getirmek maksadıyla dünyayı dolaşacağım demişti. Döndüm dolaştım kendimi burada buldum. Allah nasip ederse İstanbul'a giden bir gemiyi bulup bu yolculuğa nihayet erdireceğim. Siz beni boş verin şimdi. Siz bu Frenk vilayetinde ne arıyorsunuz? Sultan Süleyman Han Hazretleri tarafından vazifelendirildik. Deyiver bakayım. Neymiş bu vazife? Hünkârım, Cigalazade Osman Bey huzura kabulü beklerler. Gelsin. Venedik'teki olaylar size arz ettiğim şekilde olup bitti hünkârım. Hayrettin ve Aydın Reis olmasaydı şu saat huzurunuzda bulunmak ben kulunuza nasip olmaz idi. Allah onlardan razı olsun. Verdiğim her vazifeyi layığınca yerine getireceklerinden adımın Süleyman olduğu kadar eminim. Şalke'nin bize karşı bu kadar müteyakkız olması hayır alamet değil kanaatindeyim hünkârım. Olup bitenler benim Venedik'te olduğumu çok evvelden bildiğine delalet ediyor. Bunlar beklemediğimiz vaziyetler değil Cigalazade. Aksi olsaydı fenaydı. Anlayamadım hünkârım. Bırakalım Şarken sırrımızı bildiğini sanıp bizi zayıf ve beceriksiz görsün. Gözü önünde alenen olup bitenlere baksın. Ona göndermiş olduğum Name-i Humayun'u okuyunca derinde yatan sevkül cevşi anlayamasın ki kılıcımız hiç beklemediği yerden boynuna insin. Ben ki Sultanul Azam, Melikül Muazzam, ümmetlerin metbu, Arap, Acem, Rum reislerinin efendisi. Diyarbakır'ın, Azerbaycan'ın, Acem'in, Şam'ın, Halep'in, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, bütün Arap memleketlerinin, Yemen'in ve kılıcımın gücüyle fethettiğim nice memleketlerin sultanı. Emniyetin ve selametin yayıcısı. Adalet ve ihsanın koruyucusu. Murat Han oğlu. Mehmet Han oğlu. Bayezid Han oğlu. Selim Han oğlu. Es Sultan İbn Sultan Süleyman Hanım. Sen ki İspanya vilayetinin kralı Şarken'sin.
yüce kapımıza sen ve Papa'nın ayrı ayrı nameler gönderip bize dokunmayın diye yalvaracağınız günler yakındır. İşte o gün Allah'ın izniyle geldiğinde Charles, iyi misin? kabus gördüm. Çok korkunç bir kabus gördüm. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Süleyman'dan gelen uğursuz mektubu yakıyorum. Şu tabloyu vakti zamanında Venedikli bir ressama yaptırmıştım. Sana da vasiyetimdir Kaptan Paşa. Ölünce beni Eyüp Sultan'ın haziresine defnedesiniz. Allah korusun paşam, ne ölmesi? Allah size uzun ömür versin. İnşallah sizin vezir-i azam olduğunuz günleri de göreceğiz. Sultanımızın Pargalı gibi bir sadrazamı varken bize sıra gelmez kemankeş. Gelmez. Buyur bakalım. Seni dinliyorum. Estağfurullah paşam. Sultanımızın silahtar ağasını, yanına benim kaptanlardan birini de katarak bir Hattı Hümayun'la beraber gönderdiğinden haberiniz vardır herhalde. Var. Elbette var. Lakin nereye gönderdiğini bilmiyorum. Hayrettin'e göndermiş. Hayrettin'e mi? Barbaros Hayrettin. Ne maksatla? Orasını ben de merak etmekteyim paşam. Sultanımız Hayrettin'den yardım alarak deryadan bir sefer tertip etmek niyetinde olmasın. Öyle bir niyeti varsa bunun divanda istişare edilip kaptanı deryası olarak da seni huzuruna çağırıp söylemesi icap ederdi. Sizden bile gizlediğine göre sultanımızın bir bildiği vardır elbet. Neyse. Vakti gelince öğreniriz paşam. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Kemankeş! Viyana'dan sonra devlet aliyenin artık attığı her adıma dikkat etmesi lazım. Binaenaleyh benim gibi mesuliyet sahibi bir devlet adamının da hünkârımızın ne düşündüğünü bilmeye hakkı var. Ben Pargalı İbrahim Paşa ve vezirlerin ağızlarını bir yoklayayım bakayım. Akşama kadar da sana haber etmiş olurum. Elbette paşam.
Ana, arkadaşlarımla oynamaya gideceğim, olur mu? Sen hangi ara buldun kendine arkadaş? Oo, burası bir sürü kız dolu. Allah Allah. İyi tamam. Oyna git. Ama fazla uzaklaşma. Çıktın mı bulacağım. Tamam. Al bakalım istediğin konşimentolar. Sağ ol abla, sonra bakarım. Sonra mı? Ne yapıyorsun ki şimdi? Erasmus adında bir alemin kitabını tercüme ediyorum. Bir sürü güzel sözü var. Bak mesela, ihtiyaç icadın anasıdır. Nasıl? Bende daha güzeli var. İcat çıkarma da işimize bakalım. Nasıl? Ambarı birkaç tane hamal bulmamız lazım. Maazallah bir tane gemi yanaşsa iskeleye, malı indirecek hamalımız yok. Miss Seyyare siz misiniz? Evet, benim buyurun. Ben Kaptan Flint. Gemimle kurşun ve kalay getirdim. Hoş geldiniz Kaptan Flint. Hoş geldiniz. Gümrük emini yükü sizin iskelenize indirmemi söyledi. Boşaltma işlemi hemen yapılabilir mi? Ne yazık ki Kaptan Flint, şu an hamalları... Yemekte. Molasında, yemek molasında. Yer yemez, biz hemen başlarız. Pekala. Avanak mısın kızım sen? Ne var abla? Neredeyse adam hamalımız yok diyecektin. Denir mi hiç? Sonra müşkül vaziyete düşmeyelim diye doğruyu söyleyecektim. Ben de yalan konuşmadım. Ahanda, şimdi fırlayıp en az 5 hammal bulmazsam bana da seyyare demesinler. 4 olursa kabul etmem ama. Beğendiyseniz sizi aylık 100 akçeye bırakırım. Canım bir pazarlık yapsaydık 70 akçe olmaz mı? Kuyumhane için bundan daha ferahını bulamazsınız. Dedim ya 100 akçe. 80. Bir akçe fazla veremem. Dükkan biraz küçük zaten. Öyle olsun bakalım. Ayrını görün. Amin. Artık senin yanına çalışacak. Kalfaları da bulduk mu dükkan tamamdır babaanne. Dur Hasan dur. Evvel şu tezgahları kurmak lazım. Kalfayı falan sonra hallederiz. Bir bak şuraya. Hayırlı olsun hanım. Kadir Efendi'yi giderken gördüm de dükkanı size vermiş galiba. Doğrudur. Kolaylık da sağladı bize. Ben de şu ötede kuyumculuk etmekteyim. Nedim Usta derler bana. Sen de zergeran ustasıymışsın. Hem de zerneşani. Elimizden geldiğince yapıyoruz bir şeyler. Sen şimdi buraya dükkan açacaksın ama öyle he dediğin mi olmaz. Olmaz mı? Neden? Kuyumcuların yiğit başına gidip yoncaya azah oldun mu? Yo, olmadım. O vakit burada dükkan açamazsın. Bak açarsan vallahi seni şikayet ederim. Benden söylemesi. Hoppala. Ne bu şimdi? Bela. Başımıza bir bela geldi. İşte, al bakalım. Evvel bir okuyayım da. Ne o? Bana itimat etmiyor musun yoksa? Yo. Yani efradını cami, ayarının mani olmuş mu diye. O ne demek?
Yani eksik gedik kalmasın anlamında. Ha. Tamam o zaman. İyi. Baban en azından iyi olduğunu bilecek. Nasıl göndereceksin babama mektubumu? Ben götüreceğim. Sen mi? Bizi buraya getiren Mehmet Reis beni amcamın yanına götürecekti. Daha evvel Oliva'ya geçip sonra geçerim amcamın yanına. Yahya. Sen çok iyi birisin Yahya. Keşke böyle tanış olmasaydık seninle. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Erkencisin derviş. Keşke biraz daha dinlenseydin. Sizin anlattıklarınızdan sonra bütün gece sağa sola döndüm durdum. Ne yaparım da bu yiğitlere benim bir faydam dokunur diye. Bir dakika. Payitahta dönmüyorsun değil mi? Sizin neyim evlat? Çok sevindim. Sen yanımızda olduğun sürece sırtımız yere gelmez evelallah. Rabbim utandırmasın inşallah. Amin, amin. O halde hep beraber şu Venedik Doçu'nun malikanesine uzanalım. Göstermek istediğim bir şey var. Koç mu? Ne koçu? Doç Aydın, Doç. Yani Venedik Dükü. Hadi yolda anlatacağım. Ne hep yolda anlatırım. Allah Salih olsaydı senin başının etini yerdi. Şimdi anlat. Ha bu arada Salih nerede? Şu köre yardım edin. Şu zavallı fakire yardım edin Roma'nın nasıl insanları. Ülen kandili bülbül. Nihayet buldum seni. Hayırdır bülbül? Dolandırılacak benim gibi saf bulamadın da dilenciliğe mi başladın? Siz kimsiniz efendim? Ben sesinizi tanıyamadım. Şu zavallı fakire yardım etmek ister miydiniz? Görmüyor musun? Gimbal pusulası getireceğim vaadiyle 50 akçesini iç ettiğin Salih Reis ben. Nasıl görebilirim ki efendim? Ben körüm. Ya, demek körsün. Bakıyorum da birdenbire hem gözlerin açıldı hem de çolaklığın geçti. Salih, çek git. Tezgahımı bozuyorsun. Aşk olsun. Günlerdir seni bulmak için sokak sokak dolaşıyorum. Oturup iki lafın belini kırmazsak şuradan şuraya gitmem. Seninle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Bas git. Pekala. Geçmiş olsun. Allah şifanı verir inşallah tez zamanda. Kusura bakma rahatsızlık verdim. Muhafızlar. Tamam Allah'ın cezası tamam. Ne istiyorsun? Anlatacaklarım uzun. Gözlerden ırak bir yere gidelim. İyi. Düş başıma.
Doç Gritty'nin malikanesi burası. Luna Hanım içeriye yalnız girmeni istedi ha? Evet. Gizlice içeri girip pasaportuna mührü vurup gizlice dışarı çıkacağım. Ne oluyor orada? Nöbet değişimi. 1001, 1002, 1003. ...1038, 1039, 1040. Pencereden içeri girmem için 40 saniyem var. Ya baksana her taraf asker dolu. Sen 40 saniyede nasıl gireceksin içeriye? Görüyorum, görüyorum. Ha burası yukarıda. Nasıl çıkacaksın sen yukarı? İnsanın kendi merdiven olsa uzansa çıkamaz buraya. Aydın, ben seni buraya felaket tellalı ol diye mi getirdim? Hı? Balkondan çatıya 40 arşın olsa... Ne dersin derviş? İçeri gizlice girmenin bir yolu var mı? Derviş. Ha? İçeri diyorum. Gizlice girmenin bir yolu var mı? Bulabilir misin bir çare? Kandiyeli, cevabın nedir? Bizimle misin, değil misin? Benim şebeke sandığınız kadar kalabalık değil. Hepi topu 18 adamız. Bunların hepsi de ipten kazıktan kurtulma herifler. Onları bize casusluk yapmaya ikna etmek zor. Aç köpeğin kursağı dar olur. Bunlar onları ikna etmeye yetecektir. Anlamıyorsun değil mi Salih? Ben bu Rum ellerine birkaç Hristiyanın parasını alıp gönül elemeye geldim sanıyorsun ha? Anlat da anlayalım o vakit. Niye bu kadar ayak diretiyorsun? Kandiyeli. Derdin ne? Baba Oruç şehit düştüğü gün hepimiz darmaduman olduk. Hızır Reis benden daha imanlı bir kulmuş ki Allah'a tevekkül edip gazaya devam etti. Ama ben Baba Oruç'un yokluğuna asla alışamadım. İntikamını aldım. Ama ciğerim hastası olmadı. Nasıl olur da o şehit düşerken onun yanında değildim diye kendimi yedim bitirdim. En nihayetinde baktım baş edemiyorum. Kurtuluşu kendimden kaçmakta bulup buralara kadar geldim. Kaçmak. Kaybolmak. Bir daha geri dönmemek üzere. Kaybolabildin mi bari? Ruhunu terk edebildin mi Kandiyeli? İstersen dünyanın öteki ucuna kaç. Arkadan kovalayan yine sen olacaksın. Her defasında kendine yakalanacaksın. Küllü nefsin zayikatül mevt. Summe ileyna turceun. Her nefs ölümü tadacaktır. Sonunda sadece bize döndürüleceksiniz. O halde neye bu kaçış? Sana düşen
sebatkar olup bir akıncıya layık şekilde yaşamaktır. Kandiyeli. Şimdi bir daha soruyorum. Bizimle misin? Değil misin? Benim ruhum sizden hiç ayrılmadı ki. Hey maşallah. Aslanım. Ben gezip dolaştığım yerlerde oranın alimleriyle uzunca vakit teşriki mesaide bulundum. Bu da o çalışmalardan biri. Ben ona halat atar diyorum. O derviş bu şeye benziyor. Tatar yayına. O çukonu. Çin icadı bir kurmalı yay. Bir seferde 10 tane ok atıyor. Şimdi ben şu mızrak ucuna kendir halat bağlayıp onu halat atar yapacağım. 30 arşın yüksekliğinde bir kale duvarı var. Çıkmak mümkün değil. Halat atarla mızrağı fırlattığımızda duvara gidip saplanıyor. Berisindeki kendir halatla da rahatlıkla çıkabileceksiniz. Maşallah. Sen bayağı allame-i cihan olmuşsun derviş. Estağfurullah evladım. Yunus ne der? Gezdim Halep'i Şam'ı, eyledim ilmi talep. Meğer ilim bir hiçmiş, illa edep. Bizim daha 40 fırın ekmek yememiz lazım. Şimdi benim bu yaptığım hesaplar doğruysa o hanenin çatısından malikanenin ön cephesindeki balkona halat atarla mızrak ucunu fırlattığımızda rahatlıkla oraya tırmanabileceksin. Ne lazım geliyorsa onları söyle, biz gerisini halledelim. Bolca tahta. Ama akça ağaçtan olacak bak. Burası önemli. Tutkal. 40 arşın kendir halat. Marangoz aletleri. Bir de bolca vakit. Hepsini hallederiz. Lakin bolca vaktimiz yoktur. Tez elden hareket etmeliyiz. Peki. Sen dert etme. Yaparız biiznillah. Venedik'teki şövalyelerden haber var mı Lord Chia? Üzülerek söylemeliyim ki efendim, Şövalye Elder ve Gregory'nin cesetleri bulunmuş. Ne? En iyi adamlarımızdı. Nasıl olmuş bu? San Giovanni Manastırı'nın rahibi 2 Türk'ün yaptığını iddia ediyor. Hatta söylediğine göre kendisine de saldırmışlar. Türklerin durmayacağını tahmin etmeliydim. Yılanın başını küçükken ezmeliyiz Lord Chia. Meydanı Süleyman'ın adamlarına bırakamayız. Charles. Şu güzel şeylere bakar mısın? Benim için Persya'dan getirdiğin karanfil tohumları. Büyüyüp çiçek açmışlar. Mutlu olduğuna sevindim kraliçem. Eğer bu kadar çok sevdiysen bütün İspanya'yı bu çiçekten ekmelerini emredeyim. Harika olur. Çev, çiçek işini not alalım. İspanya'nın çiçeklerden önce para ayırması gereken başka yerler var Kral Hazretleri. Andre Dorian'ın ödemesini bile borç alarak yaptığınızı hatırlatmak isterim size. Çev, bazen çok canımı sıkıyorsun. Ama haklısın.
karanfiller bir süre bekleyebilir. Cezayir'den geldiğini söyleyen bir kişi sizinle görüşmek istiyor Haşmet Mab. İsminin Sombre olduğunu söyledi. Hemen alın içeri. Ehlen ve sehlen Kral Hazretleri. Sombra, Cezayir'deki sadık casusumuz. Bize ne haberler getirdin bakalım? Güzel havadislerim yok Haşmet Meab. Hayrettin bir hafta kadar evvel yerine vekilini bırakarak Cezayir'den ayrıldı. Ayrıca ailesini apar topar İstanbul'a yolladı. Barbarossa, vekilini yerine bırakıp gitmesi ilk olan bir şey değil. Fakat ailesinin için Konstantinopolis'e götürüyor ki şimdi bu adam? Belki de gezmek istemişlerdir. Olamaz mı? Düşünceniz sadece kadınca bir naiflik kraliçem. Barbarossa eğer böyle bir şey yapıyorsa mutlaka mantıklı bir sebebi vardır. Kusura bakma kraliçem ama Lord Cer haklı. Barbarossa Konstantinopolis'te bir şeylerin hazırlığını yapıyor olmalı. Yoksa haberimiz olmadan Süleyman'ın donanmasının başına mı geçecek? Böyle olsaydı sırf gözümüzü korkutmak maksadıyla bile hemen haberimiz olmasını sağlardı. O zaman ne? Bana kalırsa Konstantinopolis'e bir casus gönderip neler olup bittiğine bakmalıyız Kral Hazretleri. Hemen André haberdar edin. Bizzat casusluk işiyle onun ilgilenmesini istiyorum. Derhal! Baş üstüne. Bu ne be? Koskoca limanda bir tane boş mal kalmamış. Abla hoş geldin. Söylenmene bakılırsa hamal da bulamamışsın. Bu kim? Mavnacı Murat. Ben iskelede dolanırken hamal aradığımı fark edip bize yardımcı olmayı kabul etti. Biz adam başı 5 akçeye anlaştık. Yani diyorsun ki abla ben sana itimat etmedim. Arkandan çıktım tırım tırım hamal aradım. Sonra da şıppadanak diye bunu buldum. Ne oldu hanım? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Senin sıfatın Mavna hamalından çok haramzadeye benziyor. Ne malum benim kardeşimi kandırmaya çalışmadığın? Abla... Sen dur bir bacım. Bana bak hanım. Bana adıyla sanıyla Galatalı Deli Murat derler. Benim kim olduğumu... Bana da sadece seyyare derler. Öyle fazla üzerime yanaşma. Yersin yumruğu. El yumruğu yemeyen kendininkini bozdoğan armudu sanırmış. Haramzade miyim değil miyim öğrenmek istiyorsan git Ketüda'ya sor. O sana pek bir güzel anlatır. Hadi eyvallah bacım. Ablan inşallah haramzade olmayan birini bulur. Ha illa erkek milletine kafa tutmasan ölürsün değil mi? İndir bakalım şimdi geminin yükünü tek başına. İndiririm.
Gayet tat, pek iyi, pek güzel de. Derya gibisi yok be geveze. Vallahi doğru dersin. Balık olup atlayası geliyor şuraya insan. Allah izin verir hava böyle güzel giderse Venedik'e tez varırız. Mehmet Reis, sana söylemeyi unuttum da... Venedik'ten evvel Oliva'ya uğramamız lazım. Valeria'nın babasına mektubunu bırakacağım da. Amcanın haberi var mı bundan? Yok. O halde gidemeyiz. Ben Hayrettin Reis'in emrine tabiyim. Onun da emri seni Venedik'e götürmemdir. Oliva'ya değil. Yapma etme Mehmet Reis. Ya bir iki gün geç kalsam amcam kızmaz ya. Gidemem dedim, o kadar. Hem sana ne elin kızın mektubundan be? Hadi. Biliyorum Geveze, biliyorum. Mehmet Reis'in inadı eşekten beterdir. Ne mi yapacağım? Söyleyeyim ne yapacağım. Gemisine el koyacağım. Affedersiniz. Signor Orsini siz misiniz? Evet Signorita. Venedik'e göndereceğiniz bir malınız mı vardı ya da farklı bir şehre? Hayır Signor. Ben Oliva valisi Juan Manso'nun kızı Valeria Manso'yum. Korsan Barbarossa tarafından kaçırılıp buraya esir olarak gönderildim. Lütfen bana yardım edin. Ya Derviş, vallahi billahi sana sual etmeden duramayacağım. Şimdi bak biz bunu niye böyle büyük tüfek gibi yaptık? Bunun şeklinde daha küçüktü. Evladım, mızrak ucunun kuvvetle fırlaması için iyice gerilmesi lazım. Bu hem o işe yarayacak hem de mızrağa menzil kazandıracak. Vallahi Derviş, sana bir şey diyeyim mi? Bununla ne güzel kafir avlanır be. Böyle şey gibi, olta gibi. At, çek sana gelsin böyle. At, çek sana gelsin. Aydın, ağzın yerine elin çalışsa. O kağıda mührü bastıktan sonra sessiz sedasız sen nasıl dışarı çıkacaksın onu düşün bence. Elbet düşündüm. Balkonun altındaki askerler nöbet değişimi yaptığı sırada sen saman yüklü at arabasıyla balkonun altına geleceksin. Ben de üstüne atlayacağım. İyi de evladım, sen o 40 saniyeyi içeri girmek için kullanacaksın. Dışarı çıkmak için değil. Hem yani balkonun altı da asker dolu. Allah muhafaza bir tanesi böyle kaldırsa kafayı yukarı baksa. Seni görse ne olacak? Başka çarem yok. Fazla zamanım yok Signor Orsini. Evden ayrıldığım anlaşılmadan geri dönmeliyim. Bir şey söylemeyecek misiniz? Düşünüyorum Valeria.
düşünecek bir şey yok senyor. Beni hemen şimdi bir gemiye bindirip İspanya'ya gönderin. Babam size karşılığını fazlasıyla öder. Maalesef bunu yapamam. Yapamaz mısınız? Ben Venedik'te birçok müessesenin Konstantinopolis'teki mümessiliyim Signorita. Barbarossa bir esirini kaçırdığımı duyarsa tüccarlık hayatım biter. Anlıyorum ama mutlaka bir çaresi olmalı. Sizin için tek bir şey yapabilirim. Galata'daki Venedik balyosuna durumunuzu anlatmak. O belki size yardımcı olabilir. Nasıl? Saraya durumunuzu arz ederek tabii. Oturup haftalarca beklememi istiyorsunuz yani. İçiniz kan ağlasa da benden haber alana kadar Barbarossa'nın ailesine güler yüzlü davranın Valeria. Ne kadar az şüphe çekerseniz sizin için o kadar iyi olur. Demek Barbarossa'nın ailesi burada. Kaptan Paşa bunu öğrenince ne diyecek bakalım. Leventlere amcamın Venedik'ten evvel Oliva'ya gitme emri verdiğini söyleyince hiç itiraz etmediler. Çöz Gevezem, çöz. Hem kendini hem de beni yaktın Yahya. Yeğenisin diye amcanın seni affedeceğini mi zannediyorsun? Ona sebebini anlattığım vakit yanlış bir şey yapmadığımı anlayacaktır. Neymiş sebebi? Kız abayı yakman mı? Vali kızının yaşadığını öğrendiği zaman er ya da geç almak isteyecektir. Amcam da Valeria'yı çok fazla tutmak istemiyor. Yani sorduğun sorunun benim için hiçbir kıymet harbiyesi yok. Mehmet Reis. Gel şimdi. Haydi. Ah. Haydi şükür. Haydi aslanım. Göreyim seni. Haydi aslanım buyur. İcadında ilk atış yapma şerefi sana aittir derviş. İyi o zaman. Haydi bakalım. Haydi Allah utandırmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu bu iş. Al bakalım ucunu. Oraya sallanla. İyice sallanla. Evet. Haydi. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi sıra bende. Allah utandırmaz. Hadi koçum. Bismillah.
Hadi Allah'ım utandırma. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım, güç sahibi olan sensin. Allah'ım sen bana güç ver. Sana şükürler olsun Allah'ım. Sana şükürler olsun Allah'ım. Sen de kimsin? Ne yapıyorsun burada? Hırsızmışım. Utanmaz herif. Bir de söylüyor musun? Nöbetçiler! 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 Ne oluyor? Bakalım. Geberdi pislik. Bu taraftan çabuk. Dur kaçma. Kaçma dedim sana. Dur. Demek ki Valeria denen kız Hayrettin'in ailesinin payitahtta olduğunu iddia ediyor ha? Ben doğru söylediği kanaatindeyim Kaptan Paşa Hazretleri.
Yoksa yakalanma riskini göze alıp gelemezdi. Şimdi belli oldu hatta Hümayun'un esbabı mucibesi. Demek Sultan Süleyman Hayrettin'den ailesini buraya getirmesini istemiş. Allah'ım sana çok şükür. Korktuğumuz başımıza gelmedi. Korktuğunuz neydi hanımefendi? Biz sandıydık ki Orsin Efendi. Haberdar ettiğin için sağ ol. Evvelden konuştuğumuz işi de hallolmuş bil. Hayırlı akşamlar paşam. Hanımefendi. Ya sen ne yaptığının farkında mısın valide? Az kalsın elin herifine vaziyetimizi açık ediyordun. Bu kadar saf nasıl olabiliyorsun? Ne? Ha bir de ne diye soruyorsun öyle mi? Koskoca sultanın işi gücü yok da Hayrettin'in ailesine hattı Hümayun mu yazacak? doğru dersin. Belli ki Hayrettin'i senin yerine Kaptanı Derya yapmak için hazırlıklara girişmiş bunlar. Ah oğlum. Ben sana söyledim. Olmaz dedin. Al buyur işte. Yok. Hayrettin'e kaptanın deryalık verileceği falan yok. Ayaspaşa, Pargalı, İbrahim dahil bütün vezirlerin ağzını yokladı. Hepsi de Hayrettin gibi başına buyruk, usul erkan bilmez bir korsanın değil kaptanı derya olmak, sultanın kapı kulu bile olamayacağını söylemişler. Sen beni dinle oğlum. Meselenin aslı astarı neymiş hemen öğrenebilirsin. Tabii dediğimi yaparsan. Anlayamadım. Ne yapacakmışım? Dükkan işini ne yaptın ana? Bir yer tuttuk. Azıcık küçük ama hallederiz. Ama kuyumcunun hocasına gidip ağzı olmak icap ediyormuş. Yoksa çalıştırmazlarmış babaannemi. Öyle tabii. Burası payitaht. Her şey nizamına göre olmalı. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Anacığım çok kötüyüm. Bana bu gece hiç bulaşmayın, tamam mı? İyi misin ana? Yorgunluktan ölmezsem olacağım anacığım. Sen hayırdır, ne oldu sana böyle? Ben biliyorum ona ne olduğunu. Sus. Hanım ağam bulduğum hamalı beğenmeyip bütün geminin yükünü tek başına indirmeye kalktı da. Allah mı? Vallahi. Beğenmem tabii. Çıfıt suratlı herifi. İndirebildin mi bari? İndirdim tabii. Ne sandınız? Gerçi daha 25 sandık var ama onu da indiririm Allah'ın izniyle. Gemi de senin keyfini bekleyecekti zaten. Neyse ben yarın yine konuşurum Murat'la. Ama bak öyle hetet ödeyip adama cimrilik yapmak yok ha. Affedersiniz. Ben de sizinle yiyebilir miyim? Velariye gel otur kızım. Gel. Gel otur böyle. Sen geç ben tabak getireyim. Gracias. Olsun. Bana da getir. Olur. Ne oldu valinin kızı? Gurbette taşa yaslanmayan evdeki halının kıymetini bilmezmiş derler. Aklın başına mı geldi? Bana her zaman çok iyi muamele ediyorsunuz. Size kaba davranmak benim gibi kibar bir kıza yakışmaz diye düşündüm. Kibarlığına zeval gelmesin diye.
Seyyare. Daha ne desin kız? Hayırdır inşallah bu saatte. Destur var mı? Git bak Elaz. Tamam baba. Kime baktım ya amca? Hızır Hayrettin Reis'in validesi evdeler mi? Kim sorar? Kaptanı Derya'nın kapıcısı Hüsreva. Buyur ha. Kaptanı Derya'mız Kemankeş Paşa'mızın selamları var. Yarın validesiyle beraber size hoş geldiniz ziyaretinde bulunmak isterler. Keşke derviş de uyuyakalmasaydı da gelip burada yeseydi bizle. Geç otur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Marselya. Aferin bak işte böyle öğreneceğim. Aferin. Adım Marcella Signor Aydın. Şimdi Marsilya, sen geçen akşam getirdiğinden 2 tane daha getir bakayım. Salyangoz haşlamasından mı? Sen salyangoz haşlaması mı yedin? Ya yok canım. Olur mu öyle şey? Şimdi latife yapıyor Anzır. Tabii ki Signor. Bayan Deluna her yerde sizi arıyor Barbarossa. Ona vermeniz lazım gelen bir şey varmış. O andığın isim olduğumu nereden çıkardın? Bayan Deluna bana simanızı gayet iyi tarif etti. Ayrıca geçen sefer gemi almanız için size verdiği parayı harcamanıza çok kızmış. Bu dedikoducu sana... Bana kızmayın Barbarossa. Ben de sizin gibi Bayan Deluna için çalışıyorum. Ben onun için çalışmıyorum. O bize çalışıyor. Ona ne söylememi istersiniz? İstediği şey yarın elinde. Yahnilerinizi de hemen getiriyorum. Amiral. Kaptan Doria. Ne istiyorsun Godfrey? Kral Şerken'den mektup var. Bakalım ne diyor kralımız? Kötü haber mi? Pek sayılmaz. Cenevizli tüccar dostumuz Felis'in gemisi limanda mı? Evet, daha Palaman çözmedi. Konstantinopolis'e gidecek malları yüklüyorlar. Neden? Konstantinopolis'e İspanyol armadalı savaş gemimle giremeyeceğim için sordum. Hazırlan. Süleyman'ın memleketine gidiyoruz. Sinyor Mansu içeride mi? Sen de kimsin be adam? Kim olduğum mühim değil. Ona kızından mektup getirdim. Ne oluyor burada? Vali Hazretlerine kızından mektup getirdiğini söylüyor kapitan. Ya, siz Valer'e kaçıran Türklersiniz demek. Şimdi şurada kellenizi alsam ne olur? Oliva'yı topa tutmamızı istiyorsanız kesin yüzbaşı. Valiye geldiğimizi haber verin. Ona kızından mektup getirdim.
Sinyor Manso sizin gibi pis Türklere casusluk yaptığı için idam edildi. Çok görmek istiyorsan mezarlık ileride. Bergaş, Buyur sahip. bunlar gördüğüm en güzel elmaslar olabilirler. Bak. At elin, eğer elin. Bizim de dehdeğimiz var. Demek Marsilio ile konuşabildin Barbarossa. Arkadaşlarını da getirmişsin. Derviş ve reislerimden Aydın. Onlar olmadan pasaportunu alamazdım. Evime hoş geldiniz beyler. Magnifico. Hayrettin verdiği sözü tuttu Bayan Luna. Şimdi sözünüzü tutma sırası sizde. Ben anlaşmalarıma her zaman sadığımdır. Söz verdiğim gibi Şarken'in sarayına girip bizim için casusluk yapacak kişiyi buldum. Angelo Batista. Kim bu Batista? İşimize çok yarayacak kibar bir adam. Birkaç gün içerisinde Kodenberg Sarayı'na varmış olmasını bekliyorum. Ne? Daha biz adamla tanışık olmadan, vazifesini anlatmadan sen saraya mı gönderdin? Sakin ol Barbarossa. Batista'yı kaçırınca bizzat tanışıp anlatırız. Venedik devletinin Şalken'e gönderdiği yeni elçiyi yolda kaçırmamızı istiyorsun, öyle mi? Bu mudur çaren? Hadi herifi kaçırdık diyelim. Bizimle çalışmak için nasıl ikna edeceğiz? İkna edeceğimizi hiç zannetmiyorum. Beyler, eğer dinlerseniz öğrendiklerimi anlatacağım. Bu adam sizin payitahtınıza da birçok görev için sık sık gidip geliyormuş zaten. Şarken sırf bu sebepten dolayı bile bu adamla çalışmak için can atacaktır. Daha da mühimi, Kodenberg Sarayı'nda Şarken dahil hiç kimse Angelo Batista'nın yüzünü evvelden görmemiş. Yani adamı kaçıracağız, sonra yerine bizden biri geçecek. Başka çaremiz yok Barbarossa. Batista daimi elçi olduğu için sarayda misafir edilecek. Gece gündüz kralın peşinde dolanan bir casusumuzun olduğunu düşünsene. Böyle bir fırsat bir daha ayağımıza gelmez. Ne dersin derviş? Şimdi parayla pulla birini bulduk diyelim. Yarın bir gün bize ihanet etmeyeceğinin ne teminatı var? Şimdi biz bu adamı kaçırdıktan sonra Cezayir'de de saklayabiliriz Hayrettin. Pekala. Dediğin gibi olsun. Bana hemen harita ve çizimlerimi getir Bergaş. Hemen sahip.
Valiye yazık olmuş bir geveze. Belki de kızına ulaşmaya çalışıyordu. Valeria babasının öldüğünü öğrenince çok üzülecek. Amcam olanları duyunca bana ne diyecek acaba? Kollona karesi. Kodenberg'e giden her yolcu yatıp dinlenmek için mutlaka burada durur. Batista ve katibi Lomelino yarın gece bu kaleye varmış olacaklar. Bir de katip çıktı başımıza. Mühim değil. Tez harekete geçersek ertesi gün kaleden çıkar çıkmaz onları yakalayabiliriz. Mesele şu ki... bütün elçiler bunun gibi demir bir arabayla seyahat ederler. Her tarafı kapalıdır. Bir tek yukarıdan lombozdan ışık alırlar. Arabanın kapısını sadece içeriden anahtarla açabiliriz. Fevkalade. Bitmedi. Arkebüs tüfekli bir muhafız arabayı sürekli takiptedir. Yolunu kestiğinizi görürse üzerinize ateş açar. Ya bir tane muhafızdan ne olacak? Bizim elimizde armut toplamıyor. Yani dökeriz kurşun icabında. Anlatmak istediği şu. Askeri bertaraf etsek bile elçiyi arabadan çıkartamayız. Çizimlerden anladığım o ki bu araba dışarıdan kurşun geçirmez zırhlı bir kale gibi. Doğru mu? Maalesef doğru. Her yeri demir zırhlı. İçeriden ve dışarıdan üzeri ahşap kaplıdır. Zamanında kendim için yaptırıp bir süre kullandıktan sonra Venedik elçilerin hizmetine sundum. Ay senin elin kırılmasın. Tamam biz de ne yaparız? Gideriz bu arkadaki kapıyı patlatırız olur biter. Ne yaptın evladım? Elçiyi öldürdün ya. Benim aklımda başka bir şey var. Çüş eşeğim çüş. Boşan da semerini ye. Adam başı 5 akçeye taşırım demedin mi sen? O bana haramzade demeden evveldi. Şimdi 6 akçe oldu. Efendi, bana bu çalımlar sökmez. Sarımsağı nerede yediysen git ağzını orada kokut. Abla, Allah'ını seversen bir sus. Tamam Murat Efendi, 6 akçe olsun. Hadi hemen başlayın taşımaya. Yo Nazife bacı. Öyle hemencik olmaz. Evvel ablan af dileyecek benden. Af mı? Yemin ediyorum sana şu elimin tersiyle bir geçiririm. Git, git. Senden gelecek hayır Allah'tan gelsin be. Abla. Ne abla? Allah aşkına ne olur özür diledi kapansın şu mevzu. Bizim sadece bugün hamala ihtiyacımız yok ki. Yarın öbür gün de ihtiyacımız var Murat ve adamlarına. Peki be, peki. Affedersin. Sen haramzade değilsin. Adıyla sanıyla Galatalı Deli Murat'sın. Tamam mı? Oldu mu? Oldu. Hadi. Lakin ben yine de sizin yükünüzü taşıyamam. Niye? Dün siz benimle anlaşamayınca hammallarımı başka bir iskileye verdim de ondan. Hadi kolay gelsin size. Murat Efendi, Murat Efendi hele bir dur. Yakışık alıyor mu senin gibi bir adama verdiği sözde durmamak? Ben size bir söz vermedim ki. Tamam, kabul. Ablam anlaşması güç bir insandır. Lakin kötü biri değildir. Hem
Ona itimat etmiyorsan bana itimat et. Horozu çok olan yerin sabahı geç olur demişler. Bu iskelenin başı sen misin? Ablan mı daha o bile belli değil. Benim. Yani ablamla beraberiz. Ne fark eder? Sen cebini dolduracak akçeye baksana. Tamam, sana sözüm söz olsun. Seni ablamla asla muhatap etmeyeceğim. Halime bakıp da beni çıfıt belleme Nazife bacı. Senin güzel hatırına yükünü indirirdim. Gel gelelim öbür tarafa verdiğim sözden de dönemem. Kısmetse başka bir vakit inşallah. Nazife. Ne koşturuyorsun şu çıfıtın peşinden? Ha? Koskoca İstanbul'da bize hamal mı yok? Buluruz birilerini. Abla gözünü seveyim, Fuzuli yere konuşma. 3 günden evvel kimseyi bulamayız. Bunu sen de biliyorsun. Herkes diğer limanlarda. Yok anam yok. Bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz. Nereye? Liman Ketudası'na. Çözse çözse bu işi o çözer. Hadi. Nihayet gelebildiniz. Verdiğim para yetti mi? Yetti de arttı bile anneanne. Kendime karanfil macun bile mi aldım? Aferin benim fındık fareme. Ver bakayım şunu bana. Düşün önüme. Hadi, hadi. Getirin hadi getirin. Heh. Yahu hani ben Endor'una gidip ilim irfan öğrenecektim? Evin kalfa kadın gibi her şeye koştur oldunuz beni ya. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Keçüda Efendi dedi ya birkaç güne kalmaz gelir alırım seni diye. Vallahi onu bunu bilmem. Vaktim olmuyor, kaçar giderim babamın yanına. Hasan söylenme Allah aşkına. Bak bu evde herkesin bir görevi var. Akşama Kaptan Paşa gelecek. En az 5 çeşit aş pişirmem lazım. Helvasıydı, şurubuydu, hoşafıydı, cabası. Valinin kızı ne güne duruyor? Kalksın o da yardım etsin sana. Ederim tabii. Boş oturmaktan sıkılmıştım zaten. Evladım senin elin ocak görmemiştir ki. Görmedi evet ama aşçımız yaparken çok seyrettim. Seyretmekle öğrenilseydi kediler kasap olurdu be abla. Sus kız. Tamam gel hadi artık olduğu kadar yapacağız. Akşama bir şey kalmadı. Gel yardım et. Sen şurada amanı kabı getir bakayım Hasan. Mihriban. Demek Mavnacı Murat sizden hem fazla para isteyip hem de yükü indirmem dedi ha? Bak sen şu arsıza. Vallahi elimiz kolumuz bağlandı. Yani ne yapacağımızı, ne edeceğimizi bilemedik. Sonra kardeşim Nazife'nin aklına siz geldiniz. Dedi varıp gidelim. Kettuda Seyit Efendi'nin makamına. Vaziyeti anlatalım. Bizim halimize çare bulsa o bulur dedi. Biz de geldik. Değil mi Nazife? Öyle. Bana gelmekle doğru etmişsiniz. Amma ve lakin bu limana senede 800 gemi yanaşır. Hal böyle olunca hamallar da kapanın elinde kalıyor. Ben bu hamal mevcudunu çoğaltmak maksadıyla meseleyi Divan-ı Humayun'a arz ettim. İnşallah bu ayın 3. cuması bir hükme varılacak. Yani o vakte kadar başınızın çaresine bakın diyorsunuz. Peki Kaptanı Derya Kemankeş Paşa'ya vaziyeti biz bildirsek o da mı çare bulamaz? Kız abla nereden çıktı şimdi bu? Yahu adam akşam yemeğe gelmeyecek mi bize validesiyle? Benim bildiğim bütün liman, tersane amire Kaptan Paşa'nın emrinde. 4 tane hamala mı lafı geçmeyecek? Aa yok artık. Vallahi delirmişsin sen. Koskoca kaptan Derya'ya bize hamal bul mu diyeceğiz? Demeyeceğiz. O Murat Melihun'un huzuruna çağırıp konuşmasını isteyeceğiz. 12 tane hammalı var herifin ya. Ha, 4'ünü bize verse yeter. Başta adama ceberitlik etmemiş olsaydın eğer böyle bir mevzumuz da olmayacaktı. Ettiysem ettim. O Murat'ına ben böyle burnunu yere sürtmezsem içimin yağları erimez. Dur hele sen dur.
Bunlardan vakti zamanında Ceneviz gemisinde bir sandık dolusu görmüştüm. Bu şey değil mi ya, maytap işte. Hani Ramazan bayramında yakıp böyle havaya atıyorlar, patlıyor. Doğrudur. Farsi Acem buna fişek der. İyi de sen bununla ne yapmayı planlıyorsun Hayrettin'im? Arabanın üstünde, tam tepesinde bir lomboz var. Tamam. Tamam, ben çözdüm bunu ya. Şimdi bak, biz bu maytabın içini boşaltacağız. Kara barutu da içine dolduracağız. Fitili yakıp lombozdan aşağıya salladım mı? Bum! Seyreyle gönlüm curcunayı o zaman. Ne yaptın be evladım? Elçiyi öldürdün ya gene. Evet. Bak dinle. Biz lombozdan bunu atıp içerisine dumana boğarak kendi kendilerine çıkmalarını sağlamalıyız. Da bu fişekle bunu yapabilir miyiz derviş? Bunun içinde bir miktar toz kükürt vardır. Biz içindeki barutu boşaltıp kükürtle doldurursak ateşe verdiğimizde zehirli bir gazat çıkar. Ölmek istemiyorsa herifler kendilerini dışarı atacaklar elbet. Yaşa derviş. Katılmak ister misiniz Lord Cev? Sağ olun majesteleri. Yapmam gereken işler var. Yazık. Bıldırcınlar enfes oysa ki. Bir şey mi söyleyeceksin? Venedik'ten gelecek olan yeni elçi Angelo Battista'nın yola çıktığı haberi geldi. Bir aksilik olmazsa 2 güne kadar varmasını bekliyoruz. Ne aksilik olabilir ki lordum? Kutsal Roma topraklarında elçiler her zaman güvenle seyahat etmişlerdir. Grand Signor Süleyman'ın adamlarını unutmayalım efendim. Siz de biliyorsunuz ki Venedik'te en güvendiğimiz 2 şövalyemizi öldürdüler. Mesih aşkına şuna Grand Signor demeyi keser misin artık? Ayrıca ne olmuş yani? Biz de onların 5 adamını astık. Söylemek istediğim sadece Endişeni anlıyorum Lord Cev. Fakat o yeni elçi buraya sağ salim varacak. Bize Konstantinopol ile alakalı çok değerli bilgiler verecek. Amiral Andrea Doria'yı da unutmayalım. Barbarossa'nın her adımını takip edecek. Gördün mü? Bütün ipler elimizde. Bir de Kutsal Roma Cermen İmparatoru olup bütün Hristiyan alemini arkama alınca karşımda Sultan Süleyman bile duramaz. Şimdi git, işlerini hallet. Hadi götür. Hadi siz de çabuk biraz acele edin gelirler şimdi. Tamam canım, gelir gelmez sofraya çökecek halleri yok ya. Darçini vardı değil mi? Var var. Ha, serpiyorum biraz şöyle. Valeria sen bugün artık Hasan ve Mihriban'la yemek yiyeceksin odada. Sofrada pek yerimiz yok kusura bakma. Mühim değil Nesibe. Kızlar, Hasan döndü mü? Yok ana, dönmedi daha. Ah benim akılsız kafam. Sen onca aş pişir, kahve almayı unut. Ben gördüm de şurada kahve. Kız o bayat kahve. Koca paşaya bayat kahve mi tutacağız? Doğru. Ah Hatice, ah Hatice, ah Hatice. Demek burada oturuyorlar. Pek alelade,ymiş. Sen eve değil, içinde yaşayanlara bak. Şimdiden söyleyeyim valide. Ben 3 kadını karşıma alıp kendime muhatap ettirmem. Olmadı 5 dakika durur kalkarım.
Siz kadın kadına muhabbetinizi edersiniz. Paşa sen misin ben miyim? Olur mu canım öyle şey? La havle ve la kuvvete. Hah, kapı çaldı, Hasan geldi. Git bak Seyyare. Nerede kaldın be? Oh. Affedersiniz Paşa Hazretleri. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah, aman efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş gördük. Hayırlı akşamlarınız olsun. Biz böyle kapıda bekletmeyelim değil mi misafirlerimizi kızım? Tabii tabii. Buyurun geçiniz. Buyurun. Geçiniz lütfen içeri geçiniz. Buyurun. Ne bekletiyorsun? Hayrettin'im. Ne oldu be kara kara düşünüyorsun? Salih kendi eliyle ne yaptığını düşünüyor. Allah Allah. Ya Kırat'ın adı yese de Yavuz, yemese de... Sen onu ne dert ediyorsun kendine? Salih işini bilir. Hiç tasalanma. Hem sana bir şey diyeyim mi? Biz bu elçiyi kaçıracağız ya. Onun yerine kimi geçireceğiz? Bence sen onu düşün. Yaklaş. Aklımda biri var. Allah'ım. Bu davaya başını koymuş mangal yürekli biri. Tabii. Çok da ferasetli. Öyle olmalı. Ağzı da iyi laf yapar. Tabii. O da muhakkak. Lakin ona gider misin diye sual etmeye çekiniyorum. Hiç çekinme. Sen benden iste. Dilşarki'nin sarayına, cehennemin dibine bile giderim. İşte böyle diyeceğini biliyordum. O yüzden benim de göndereceğim kişi derviş. Derviş? Derviş? Ha. Tabii canım derviş yani hani... Şimdi saray bile olsa dört duvarın içine koysam beni boğar be Hayrettin. Evet. Fişek hazır. Lakin bunu evvela bir tecrübe etmek lazım. Peki nerede edeceğiz? Şu sandık iyi işte. Şöyle getir. Tamam. Peki. Şimdi bunu ateşleyeceğim. Biriniz içeri girecek, oturacak, bekleyecek. İyi, tamam o kolay. Hadi. Hadi. Hayır. Hadi. Hadi.
La havle. Biriniz girin işte. Attım adamımı içeri. Ay. Şunu alın benden. Alın şunu benden. Ver bakalım. Şimdi bunu ateşliyorum. Al bakayım. Yansın yansın. Daha sonra kükürt yanacak. Bekle bakalım ne kadar kalacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allahu la ilahe ve la Bekle. Acele etme. Aydın! Bekle. Derviş ben artık açıyorum. Hadi. İyi misin? Ay böyle aramdan emdiğim süt burnumdan geldi derler ya. Yemin ediyorum içerse o vaziyet. Hayrettin'im. Su ver şuna. Al. Ya Rabbi şükür. Elhamdülillah. Biz eksilttik. Ziyade eylesin Allah. Artsın, eksilmesin. Taşsın, dökülmesin. Hak Teâlâ berekatını versin. Hanemizi, cümlemizi eyle mamur. Soframıza Halil İbrahim berekatını sundur. Amin. El Fatiha. Amin. Kızlar hadi siz bizim kahvelerimizi yapın. Hemen. Efendim, alışabildiniz mi bari payitahta? Alışacağız inşallah, alışacağız. Alışırsınız. Cezayir gibi bir mahrumiyet beldesinden sonra burası size cennet. Cezayir'i görmediğiniz için bilmiyor olabilirsiniz tabii paşam. Lakin hem rahmetli oğlum Oruç hem de Hayrettin Cezayir'i dört başı mamur bir yer haline getirdiler. Elbette öyledir. Şu koca Bahri Sefit'te oğullarınızın muvaffakiyetleri için dua etmeyen mi var? Merakımı mazur görün Hatice Hatun. Hayrettin Reis niçin gelmedi sizinle payitahta? Gelemezdi. Niçin? Bir maruzatı mı var? Kendisi biraz rahatsız. O sebepten. Ah. Pek üzüldüm. İnşallah fena bir hastalık değildir. Yok, çok şükür değil. Hekimi uzun yolu uygun görmedi. Saatine kavuşur kavuşmaz o da gelecek inşallah. Kahveler. Nerede kaldı bu kahveler? Ben bir kızlara bakayım müsaadenizle. Hastaymış. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor hatun. Sus, tamam duyacaklar.
Getir onu da haydi. Şimdi yola çıkarsak yarın ikindi vaktinde kaleye varmış oluruz. Derviş. Şarke'nin sarayında cenabetlerle ne yapacaksın onu düşündün mü? He? Şarke'nin sarayında mı? Aa! Söylemedin mi reis? Derviş, sana sormaya çekiniyorum. İçimizde görgüsüyle, ilmiyle bu elçilik vazifesini yerine getirebilecek ve Şarken'i kandırabilecek yegane kişi sensin. Tabii eğer ben bu vazifeyi yapmak istemiyorum dersen... Evladım, bu İslam davasıdır. Öyle gurur yapacak, vazife beğenmeyecek halimiz mi var? Hem ne demiş Bağdatlı Ruhi? Hak ol ki hüda mertebeni eyle âli. Tacı seru alemdir. O kim? Hakkı kademdir. Allah da mertebeni yüceltsin. Amin, amin hepimize. Haydi. Elinize sağlık Seyyar Hanım. Afiyet olsun efendim. Sorması ayıptır. Beyiniz de Hayrettin Reis'le beraber Cezayir'de mi kaldılar? Hayır paşam. Damadım Tilimsant gazasında şehit düştü paşam. Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim bize de o mertebeye ulaşmayı nasip etsin. Amin. Amin. Bize müsaade. Müsaade sizin. Seyyare Hanım, liman işleriyle alakalı bir ihtiyacınız, bir müşkülünüz olursa bana gelesiniz. Tabii ya. Hızır Hayrettin'in ailesi bizim de ailemiz sayılır. Allah razı olsun. Esasında bir müşkülümüz var paşam. Öyle mi? Nedir? Saygı, değer, Papa Hazretleri. Hayır, olmadı bu. Aziz ve kutsal Efendimiz. Elçi Batista'nın öğleden sonra Kolona Kalesi'nden yola çıkacağı haberi geldi efendim. Beni bunun için mi rahatsız ettin? Aslına bakarsanız hayır Haşmet Mehmet. Hatırlarsanız size elçinin emniyeti için endişe ettiğimi söylemiştim. Evet. Bu yüzden dün Kolona Kalesi'ne bir mektup gönderdim.
mektubu? Elçinin emniyeti için yanındaki askerlerin artırılmasını istedim. Hadi şükür. Şükür. Ne yapıyoruz? Tekeri kırıldığı için yolda kaldığını düşünüp duracaklar. Derviş sürücüden yardım isteyip hakkından gelecek. Sen askeri halledeceksin, ben de lombozu kırıp fişi içine atacağım. Anlaşılmıştır. Hadi saklanalım o zaman. Hadi, Allah yardımcımız olsun. Amin. Burası güzel. Hayrettin'im. Ya Voluna bize tek bir tane asker olacak demedi mi? Bunlar nereden çıktı? Buna. Tamam biz de sürücüden başlarız. Sürücüyü derviş halledecek. Biz askerleri halledelim. Oo, dur! Oo. Çeksene şu arabayı yolun ortasından be adam. Yüküm ağır. Atlar çekemiyor. Bir el verseniz de beraberce çeksek. Neden durduk? Yolun ortasında tekeri çıkmış bir araba var efendim. Hemen halledin. Baş üstüne efendim. Aptal herif. Ricardo, Gomez. Hayrettin. Sürücü. Biliyorum. Aydın. Bekle. Tekeri çıktı. Ateş! Ne oluyor orada? Hadi çabuk, koşun, koşun. Ne oluyor Lomelino? Sanırım saldırıya uğradık efendim. Siz sakın kapıyı açmayın. Ne bekliyoruz? Hadi saldıralım. Daha ateş etmediler, bekle. Haydi Aydın! Döndür arabayı, haydi çabuk! Hemen efendim. Hayrettin!
Usta! Ne yapıyor bu haydut herif? Aydın, balta. Haydi bismillah. Selamun aleyküm. Orsini. Seni zavallı tüccar bozuntusu. Amiral Doria, sizin ne işiniz var burada? Duydum ki Barbarosso ailesiyle beraber buraya yerleşmiş. Ben de gelip kendi gözlerimle göreyim istedim. Senin haberin yok muydu bundan? Haberim var tabii. Size nasıl yardımcı olabilirim amiral? Eski sardümencim Marus'u bulup bana getirerek... Yanlış işitmedim değil mi? Maruz mu dediniz? Sen ve o bundan sonra benim casusum olarak çalışacaksınız. Casus mu? Fakat amiral... Tüccar adamsın sen Orsini. Öyle değil mi? Parayı seversin. Sır. Eğer Kral Şarlken'e hizmet edersen seni zengin edebilirim. Hadi ne duruyorsun? Marş. Marş marş. Bunları bu arabayla gemiye götürürsek şüphe uyandırırız. Diğer arabayla götürürüz elçiyle katibini de başlardaya. Yalnız Hayrettin mi güzel de... Ya biz bunlara Cezayir'i nasıl kaçıracağız? Yahya Mehmet Reis'in gemisiyle gelince bu işi ona havale edeceğim.
Ölü askerlerin durumu ne olacak? Ben Şarken'in sarayına girdiğimde askerleri görmeyince benden huylanmasın. Hakikati anlatacağız dermiş. Siz yani sayın elçim yolda gelirken bir çetenin saldırısına uğradınız. Çete askerlerinizi öldürdü. Siz de... Ben de bu zırhlı arabayla kaçtım kurtuldum. O kadar. İyi. Hadi o zaman. Yola revan olalım. Zaten vardığımızda gece olur. Hadi. Hadi. Yalnız derviş sana da aşk olsun ha. Niye o Alatatır'ı yanına getirdiğini söylemedin? Bileydim ben de şöyle bir iki tane sallardım. Ne oldu? Bulamadın mı Marus'u? Buldum amiral. Marus. Eski dostum. Aydın çöz şunların ağızlarını da. Ne diyorlar dinleyelim. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz? Bir Venedik elçisini kaçırmak dünyada görülmüş şey midir? İsabet olmuş işte Elçi Bey. Biz Türkler her şeyin evveli olmayı çok severiz. O halde başınız büyük belada. Neden ki? Böyle bir aptallığı ne maksatla yaptığınızı öğrenebilir miyim? Ne aptallığı be? Bak şimdi bu karşında duran Filinta gibi abim var ya... senin yerine o gidecek Şarken'in sarayına. Benim yerime mi? Siz hakikaten delirmişsiniz. Schalke'nin müşaviri Lord Şev bu herifi görür görmez neyin peşinde olduğunuzu anlayacaktır. Neden? Anında mı yazıyor Elçi Batista olmadığı? Sarayda beni kimsenin gerçekten tanımadığını zannediyorsunuz değil mi? Lord Şev benim 20 yıllık arkadaşım. Luna. Boynuma çok yakışacağını biliyordum.